Bırakın o elinizdeki takvimleri, uğurlu kalemleri falan beyler. Yok efendim rüyamda şu takımı gördüm, yok kalbimden geçen skor bu. Geçin bunları. Geçen gün evde oturuyorum, adamın biri mesaj atmış bana, abi bizim takımın maçı var kesin yeneriz diyor. Yahu senin takımın deplasmanda kaleye gidemiyor, nereye yeneceksin? Bana böyle hayallerle gelmeyin. Biz buraya duygularımızı bir kenara bırakıp futbolun o soğuk ve acımasız matematiğini konuşmaya geldik. 15 ve 16 Mayıs fikstürünü önüme koydum. O çok bildiğinizi sandığınız istatistikleri, gol beklentilerini kalem kalem çıkardım. 3 tane taş gibi kupon hazırladım. Eğer cüzdanınızı seviyorsanız beni iyi dinleyin. Başlıyoruz. İlk kuponumuz Türkiye Süper Ligi'nden. Burada tamamen o gol beklentisi dedikleri verilerle konuşacağız. İlk maçımız 15 Mayıs Cuma günü Çaykur Rizespor ve Beşiktaş arasında. Bakın beyler bu iki takımın maçlarındaki gol beklentisi toplamı 2.75. Bu çok ciddi bir rakam. Rizespor kendi evinde maç başına 1.29 gol beklentisiyle oynuyor. Beşiktaş ise deplasmanda 1.43. Bir de Beşiktaş cephesinde Necip Uysal kadro dışı kalmış. İleride Cenk Tosun sarı kart cezalısı. Ortalık karışık. İki takımın da gol atma potansiyeli çok yüksek. Bu maça 2.5 gol üstü veya karşılıklı gol var diyoruz. İkinci maçımız 16 Mayıs Cumartesi Fatih Karagümrük ve Alanyaspor. Karagümrük kendi evinde 1.06 gol beklentisiyle ligin iç sahadaki en kısır takımı. Alanyaspor ise deplasmanda 1.23 ile çok daha üretken. Karagümrük'ün bu hücum kısırlığına güvenip deplasman takımı kaybetmez yani 0-2 çifte şans yazıyoruz. Bu kuponu Gaziantep ve Başakşehir maçıyla bağlıyoruz. Gaziantep iç sahada 1.51 gibi çok güçlü bir gol beklentisi üretiyor. Başakşehir deplasmanda 1.42 ile cevap veriyor. Toplam beklenti 2.69. İki takımın da rakip kalede tehlike yaratması matematiksel bir gerçek. Banko olarak karşılıklı gol var diyoruz. İkinci kuponumuzda yönümüzü İtalya'ya, o takımlar arasındaki uçurumların en net görüldüğü lige çeviriyoruz. Yine 16 Mayıs bültenindeyiz. Inter ve Hellas Verona maçı. Beyler Inter 85 puan ve artı 54 averajla ligin zirvesinde tek başına krallığını ilan etmiş durumda. Verona ise 20 puanla sondan ikinci. İki takım arasında dağlar denizler var. Inter kendi taraftarı önünde. Bu Verona'yı paramparça eder. Maç sonucu bir yazıp geçiyoruz. Hemen ardından Pisa ve Napoli maçı var. Ev sahibi Pisa ligin en zayıf halkası, sadece 18 puanları var ve son 5 maçın hepsini kaybettiler. Napoli ise 70 puanla zirve takibinde ve bu tarz maçlarda şaka yapmazlar. Deplasman takımına güveniyoruz. Maç sonucu 2 diyoruz. Bu İtalya kuponunu Como ve Parma maçıyla noktalıyoruz. Como bu sene 65 puanla 6. sıraya yerleşip peri masalı yazıyor. Formları da çok yerinde. Parma ise 42 puanla 13. sırada, hiçbir hedefleri kalmamış. Kendi evinde o rüzgarı arkasına alan Como bu işi çözer. Maç sonucu bir yazıyoruz. Son kuponumuzda radarımızı değeri en yüksek maçlara çeviriyoruz. İngiltere'den Chelsea ve Manchester United. Chelsea kendi stadında yenilmez bir kale kurmuş. 2026 yılında oynadıkları 9 iç saha maçının 7'sini kazanıp ikisinde berabere kalmışlar. Manchester United cephesi ise tam bir felaket. Son 7 maçlarında bir tane bile galibiyetleri yok. Chelsea'nin bu form durumu karşısında United'ın tutunması çok zor. Maç sonucu bir deyip o değerli oranı cebimize koyuyoruz. Dönelim tekrar İtalya'ya. Juventus ve Fiorentina. Juventus 68 puanla 3. sırada. Son 5 maçtır da bilekleri bükülmüyor. Fiorentina ise 38 puanla 15. sırada ve çok istikrarsız. Zirve yarışındaki Juventus kendi evinde bu maçı söküp alır. Maç sonucu bir yazıyoruz. Kapanışı yine bizim ligden yapalım. Samsunspor ve Göztepe. Matematik bize diyor ki Samsunspor iç sahada 1.42, Göztepe dış sahada 1.33 gol beklentisiyle oynuyor. Toplam beklenti sadece 2.16. Kısacası iki takımın da üretkenliği sınırlı, savunmalar ön planda olacak. Bu maça 2.5 gol altı diyoruz. İşte durum bu beyler. Size hayal satmadım. Kalbimden geçenleri değil, sahanın o çıplak gerçeklerini, rakamları ve eksikleri koydum önünüze. Biz şansa değil, rasyonel veriye inanırız. Aklınıza yatanı değerlendirin, gerisine karışmayın. Kendinize iyi bakın. Hadi eyvallah.